Çok sevdiğiniz ve merak ettiğiniz bir oyunu Steam üzerinden alıyorsunuz ve indirdiğiniz zaman çok farklı bir oyunda karşılaşıyorsunuz. Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Steam böyle bir şeye izin verir mi? Yıllardır bu sektörü domine eden platformun böyle basit bir güvenlik açığının olması mümkün mü? Hepimizin bildiği gibi Steam en güvenilir oyun platformunun başında gelir. Birçok oyuncu eğer istediği oyunu Steam'de yoksa başka bir platformdan alıp oynamıyor bile. Steam'in sektördeki yerini kimse tartışamaz. Hem oyunculara vermiş olduğu erişebilirlik desteği hem de geniş kütüphane olmasından dolayı Steam her zaman varlığını sürdürecektir. Peki ya Steam sandığımız kadar güvenli mi ya da Steam sandığımız kadar temiz mi? Bu soruyu sormamızın en büyük sebebi gündeme yeni düşen Escape from Tarkov adı kullanılarak oyuncuların dolandırılmaya çalışması oldu. Ama onun öncesinde benim merak ettiğim şeyler de var. Tabii ki bu tamamen benim kendi hüsnü kuruntum. Steam topluluk pazarından bahsediyorum. Sizce de burada yasa dışı işler dönüyor mu? Sanal bir ürüne binlerce lira verilmesi normal mi? Bakın beni yanlış anlamayın. Ben oluyor veya olmuyor demiyorum. Veya sanal dünya ticaretine çok uzak biri değilim. Ama genel piyasası 1 lira olan bir skin'i 5000 liraya satmazsın değil mi? Çok saçma değil mi? Ama böyle bir ticarete şahit oldum. Tamamen şans eseri görmüş olduğum bir satıştı. 1 lira etmeyen CS silahının skin'i ne hikmetse 5000 lira seviyelerine satışa koyuluyor ve anında satılıyor. Peki alan kim, satan kim? Bu ürünün fiyatı bu olmadığı kesin. Peki arka planda neler dönüyor? Steam bu ve benzeri ticari işlere hiç karışmıyor mu? Tüm bunlar kafamda soru işareti oluşturdu yetmezmiş gibi bir de Tarkov olayı patlak verdi. Escape from Tarkov oyununu bilirsiniz. Kendisi FPS türünde güzel online odaklı bir oyundur. Ama konumuz bu değil. Normalde bu oyun Steam üzerinden satılmıyor. Kendi web siteleri üzerinde satışta olan oyunun birden Steam sayfası açıldığı fark ediliyor. Ama oyunun yayıncısı tarafından hiçbir açıklama veya duyuru yapılmamıştı. Böyle bir olay olsa ilk önce geliştirici firma yayınlardı ve duyururdu değil mi bu olayı? Ama Steam'de güvendiğimiz bildiğimiz bir platform değil mi? Tamam her ne kadar kütüphanesini hentai oyunları ile çöplüğe çevirse de yine de sahtekarlığa izin vermezdi. En azından biz öyle düşünüyorduk. Bizim gibi düşünen insanlar oyunun Steam sayfasını görünce oyunu almaya başladılar. Ama korkulan oldu maalesef dolandırdıklarını kısa bir süre sonra anladılar. Çünkü aldıkları oyunun Tarkov ile uzaktan yakından alakası yoktu. Peki bu olay nasıl oldu? Steam gibi yıllardır güvenli bir şekilde hizmet veren bir platform nasıl oldu da insanların bu kadar kolay şekilde dolandırılmasına izin verdi? Olayın hikayesi şu. Bundan bir ay önce EFT adında bir oyun Steam'e yükleniyor. Basit küçük bir oyun. Öyle ki şu an gördüğünüz resimden başka bir görüntüsü bile yok. Buraya kadar her şey normal. Sonuçta Steam her gün sayısız oyun yükleniyor. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Türk forumları dahil herkes Tarkov oyununun Steam'e geldiğini konuşmaya başlıyor. Hatta Türkçe dil desteğinin olduğunu, fiyatının da uygun olduğunu konuşuyorlar. Ama bir enayilik vardı orada. Oyunun fiyatı hem orijinal oyuna göre bayağı düşüktü hem de istenilen sistem gereksinimleri halihazırdaki oyunun sistem gereksinimlerinden çok farklıydı. Bunun dışında ismiyle cismiyle her şey normal. Haliyle her ne kadar anlam vermeseler de birçok oyuncu oyunu aldı ve kurmaya başladı. Kurduktan sonra da dolandırdıklarını maalesef anladılar. Bir ay önce EFT olarak Steam'e kayıt edilen oyun sonrasında sistem üzerinden oyun bilgilerini güncelleyerek EFT ismini hepimizin bildiği Escape from Tarkov olarak değiştirdi. Bu değişiklik sadece Steam DB üzerinden görülebileceği için de herkes orijinal oyunun Steam'e geldiğini düşünüyor. Burada Steam'in ciddi bir açığı olduğunu görüyoruz. $100 gibi fiyattan basit bir oyunu ekleyip daha sonrasında oyunu değiştirebiliyoruz adını. Emlak sitelerini bilirsiniz. Orada bile basit bir değişiklik yaptıktan sonra yayına girmeden önce onay alması gerekiyor. Peki Steam kütüphaneye eklenen oyunların sonrasında bu tür değişiklikler yapılmasını kontrol etmiyor mu? Eğer öyleyse durum gerçekten çok daha vahim. Burada oyunu alanlara Steam ücret iadesi yapıyor. Firma sazan avı yaptığı için olay çok fazla büyümeden müdahale edildi. Steam oyunu hemen kütüphaneden kaldırdı ve oyunu satın alanlara ücret iadesi yaptı. Ondan yana sıkıntı yok. Ama ya amaçları çok daha kötü olsaydı, oyun dosyalarının içerisine sonradan eklenen ufak bir casus yazılım ile tüm verilerimizi ele geçirebilir, bilgisayarımızı ortak bir sunucu haline getirebilir, IP'miz üzerinden yasa dışı işler yapılabilir, şeytanın aklına gelmeyecek daha bir dünya illegal olaylara farkında olmadan karışmış olabiliriz. Korsan oyunu oynamaktan çok daha tehlikeli bir durum ile karşı karşıya olduğumuzun farkında mısınız? Korsan oyunu indirirken başımıza gelebilecek şeyleri tahmin ederiz, riski göze alır, öyle indiririz. Ama Steam üzerinden aldığımız hangi oyuna şüphe edebiliriz ki? Biz kendimiz güvende sanarken maalesef altın kapılarımız kan olmuş Tayfur. Steam'in artık kendisini gerçekten kontrol etmesi gerekiyor. Ayrıca bir takipçimiz demişti. Ücretsiz oyunların birçoğunda virüs var diye. Kendisini o zaman çok fazla ciddiye almamış, üzerine bilmiş öyle şey olur mu lan demiştim. Şimdi bu olay gösteriyor ki böyle bir şeyin olması mümkün. Gabe Newell bu konu hakkında her zaman gibi yine sessiz kalacaktı. Ama umarım yaşanan bu olayları görmezden gelmez ve gerekli müdahaleleri yapar. Yoksa çok kişinin canı yanar. Bir sonraki haberimizde yayınlandığı ilk günden beri herkesin ilgisini çekmeye başaran The Day Before'dan. Kendileri ilk fragmandan beri meraklı gözlerle
gözleri üzerine çekmiş ama ondan sonra uzun bir sessizliğe gömülmüştü. Birkaç kere ertelenme alan oyun en son birkaç gün önce yine bir erteleme aldı. Ama bu seferki erteleme sebebi gerçekten çok komikti. Kısa bir özet geçmek gerekirse bu arkadaşlar oyunun ticari isim haklarını üzerine almamışlar. Amerika'dan da bir vatandaş kalkıp oyunun ticari isim haklarını üzerine almış. Yaşanan bu karışıklıktan dolayı da oyunu 10 Kasım'a ertelemek zorunda kalmışlar. Lan bu nasıl bir bahane lan? 1 Mart'ta çıkacak oyunun ticari isim haklarını almadınız ve oyunun çıkmasına bir ay kala bunu başka biri yapıyor ve siz de bu durumu düzeltmek için tam 8 ay oyunu ertelemek zorunda kalıyorsunuz. Hacılar, büyük bir enayilik var bu olayda. Gerçekten burada da tedbirli olmak lazım. Zaten bu ara Enis abimizin övdüğü ne kadar oyun varsa fena patlamaya başladı. Hatırlarsanız 3 ay Cyberpunk övdü, oyun 2 senede ancak kendine gelebildi. Callisto Protocol övdü, hali ortada. Daha ufak tefek patlattığı oyunları saymıyorum bile. Ama en son hatırlarsanız ülkemizde Forspoken'ı tanıtan kendisi oldu ve bayağı övdü oyunu. Aha da o da patladı. Abicim bak, lütfen rica ediyorum Hogwarts Legacy'yi övme. Ya övme ya. Yıllardır birçok insan, binlerce insan bu oyunu bekliyor, lütfen. Lütfen dur. Oyun bir çıksın. Ondan sonra bakalım. Bu arada işin şakası bir yana Forspoken çok fena patlamış. Henüz oynama fırsatım olmadı ama bu gibi durumlarda her zaman can simidi olarak kullandığım sevgili kardeşim Mustafa oyunu oynamış. O zaman kendisine soralım. Ey Mustafa Kadiru, anlat bakalım nedir bu Forspoken'ın olayı? Bence Forspoken eksik bir oyun gibiydi. Zaten oyunu geliştiren stüdyo daha önce Final Fantasy 15'i de geliştirmiş. Orada da çok hatalı işler yapmıştı. Hani hiç ders çıkarmamışlar gibiydi. Ara sahnelere bakıyorsun, karakterler sanki bir Türk dizisindeymiş gibi birbirlerine bir saat bakıyor, uyuşukluk var, böyle ruhsuzluk var. Oynanış tarafına geldiğimizde aksiyon tarafında bir zenginlik söz konusu. Hani gerçekten büyü kullanımında birçok şeyi kombolayabiliyorsun. Ama orada bir vuruş hissiyatı, böyle bir vuruş tokluğu hissedemiyorsun. O bir noktada eksik hissettiriyor. Onun dışında oyunun açık dünyası zaten genel Square Enix oyunlarında olduğu gibi gereğinden fazla boş. Ama bu oyuna baktığımda hani birçok noktada vasat olunca acaba açık dünyaya mı yatırım yapıldı diyorsun. Yani çünkü farklı bir şey bekliyorsun. Ama yok abi, her konuda vasat bir oyun olduğunu düşünüyorum ben ya. Square Enix'in nasıl böyle bir hata yaptığını anlayamıyorum. Ya bu oyun için diyebileceğim tek şey yepyeni bir IP, koskoca umutlar ve milyonlarca dolar çöp. Forspoken çöp. Valla normalde bu kadar gergin değildir diyeceğim ama yalan olacak. Ama artık oyun nasıl patladıysa biraz fazla gerildi. Az buz para değildi ha. 700 lira. Bu oyun nasıl 3A oyun gibi kendisini 70 dolardan satmayı başardı, helal olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Bence Steam EFT değil de bu oyunu kütüphaneden kaldırması gerekiyor. Gösterdiğiniz fragman ne? Yayınladığınız oyunla. Gerçekten bir dolandırıcılık gibi bir şey var burada yani. İnsanlara sahip olamayacakları deneyimleri vaat etmekte en az EFT olayında kadar dolandırıcılara girer. Umarım bunu bir gün anlarsınız. Bu dolandırıcılık olayları biraz gündemde olunca bunlar hakkında birkaç şey söylemek istedim. Bu gibi durumlara mahal vermemek adına tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayın dostlar. Bu haftalıkta bizlerden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda açıklamalar kısmında linkini bulabileceğiniz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Arzu ederseniz kanala katılarak veya süper teşekkürü kullanarak bizlere de Nakintosh destek verebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar özel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın. Forspoken'dan da uzak durun. Çok fena patlamış ya.